Son olarak gebelikte cinsellik üzerine konuşmak istiyorum. Bir iki kelime etmek istiyorum bu konu hakkında. Artık 9 haftalık gebe olduğunuza göre son zamanlardaki kas gelişimiyle birlikte küçük bebeğiniz bir miktar hareketlenmeye başlayabilir. Ancak bu hareketleri gerçekten hissetmek için biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Merhaba sevgili anne ve babalar. 9 haftalık gebelik eğitim videosuna hoş geldiniz. Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde kendinizi mutlu, heyecanlı ya da şoke olmuş ve üzgün hissedebilirsiniz. Kafanız bir miktar karışmış da olabilir. Kısacası herkesin hamileliğe verdiği tepki farklıdır diyebiliriz. Size daha duygusal hissettirebilen bu duygu ve tepkilerin bir kısmı hormon seviyelerinizdeki değişikliklerden kaynaklanabildiği gibi bir kısmı da içinde bulunduğunuz şartlardan ve belki de hamileliğe hazır olmadığınızdan kaynaklanabilir. Eğer endişeli ve üzgün hissediyorsanız, kendinizi hamileliğe hazır hissetmiyorsanız yakınlarınızla veya bir uzmanla konuşmak size yardımcı olacaktır. İster beklenen bir hamilelik olsun, ister beklenmeyen, hamilelikte ruh sağlığı hakkında bilgi edinmek, ruhsal açıdan sağlıklı bir hamilelik geçirmek için önem arz ediyor. Sizlere fayda sağlaması açısından gebelikte ruh sağlığı ile alakalı birkaç videoyu açıklama kısmına bırakıyorum. Bilginiz olsun. Elbette sağlıklı hamileliğin en önemli faktörlerinden bir diğeri de 10 haftalık gebelikten önce bir kadın doğum uzmanına görünmektir. 10 haftalıktan fazla hamileyseniz ve henüz bir hekime görünmediyseniz mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz. Bu sağlıklı bir hamilelik yolculuğu geçirmeniz için ihtiyaç olan tüm bilgi ve desteği almanızı kolaylaştıracaktır. İlk muayene randevusu yavrunuz için doğuma kadar alacağınız bakımın ilk adımıdır. Şimdi gelelim 9 haftalık gebelik konumuza. Artık 9 haftalık gebe olduğunuza göre son zamanlardaki kas gelişimiyle birlikte küçük bebeğiniz bir miktar hareketlenmeye başlayabilir. Ancak bu hareketleri gerçekten hissetmek için biraz daha sabretmeniz gerekiyor. İlk gebelik ise 20'li haftalarda, ikinci, üçüncü gebelik ise 17-18. haftalardan sonra bebeğinizin hareketlerini hissedebilirsiniz. Videomuzda 9 haftalık gebelik döneminde sizde ve bebeğinizde ne gibi değişimler oluyor, anne adayı nelere dikkat etmeli ve doğum öncesi bakım, beslenme, kilo alımı gibi diğer alt önemli başlıklara değineceğim. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin YouTube ana sayfanızda daha fazla görebilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Dokuzuncu gebelik haftasında bebeğiniz hızla büyüyor ve her geçen gün çok daha insansı bir görünüm kazanıyor. 9 haftalık gebelik kaç aylık diye soracak olursanız artık gebeğinizin 3. ayına adım attınız. Bebeğin sinirleri ve kasları yavaş yavaş çalışıyor ve artık o minik kollarını bükebiliyor. 9 haftalık gebelik bebek boyu bu dönemde bir biberon ucu kadardır. Yani yaklaşık 2-3 santim diyebiliriz. Ve bu ayın sonundan önce 2 katından fazla uzayacak diyebiliriz. Bebeğinizin kilosu da 2 ila 3 gram arasında diyebiliriz. Bu da ortalama bir kiraz büyüklüğüne denk geliyor. 9 haftalık gebelik döneminde bebeğiniz artık resmi olarak fetüs diyebilir. Giderek daha az bir leke gibi görünmekte ve daha çok minik bir bebek şekline sahip. Daha önceki haftalarda var olan embriyonik kuyruk kaybolurken bebeğin vücudu düzleşmeye devam ediyor. Mini bir kürek gibi olan elleri ve ayakları dönüşmeye başlamıştır. O küçük el ve ayaklar gelişimine devam ediyor. Minik ellerinin ve ayaklarının parmakları tam bir parmak bölümünde olmasa da yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Bebeğinizin artık kulak memeleri de var ve burnun ucu profilden görünebiliyor. Bebeğinizin göz kapakları oluşmaya devam ediyor ve böylece gözlerini daha fazla örtebiliyor. Bebeğinizin başı gelişmekte olan boynunun üzerinde daha yuvarlak ve daha dik bir görünüme sahip. 9 haftalık gebelik döneminde daha belirgin bir burun ve göz kapakları, gözler, minik bir ağız ve minik bir dil dahil olmak üzere küçük yüz özellikleri gelişmeye devam ettiğinden bebeğiniz artık çok daha tanınabilir bir görünüm alıyor. Hatta diş tomurcukları bile gelişmeye başlamıştır diyebiliriz. Başı vücuduna göre daha büyüktür. Sindirim ve üreme sistemleri de dahil olmak üzere bebeğinizin iç organlarının gelişimi ve kemiklerin oluşumu da 9. haftada hızla sürmekte. Kaburga kemikleri ve göğüs kafesi şekillenirken bebeğinizin kalbi ve atardamar sistemi gelişmesini sürdürüyor. Bebeğinizin pankreası, karaciğeri ve safra kanalları da bu aşamada oluşuyor. Yakında bebeğinizin bir zamanlar kan hücreleri sağlayan yol kesesine ihtiyacı kalmayacak. Çünkü kemik iliği, karaciğeri ve dalağı bu görevi üstlenmeye başlayacak. Karaciğeri safra salgılayacak ve
ve pankreası insülin üretecek. Artık bebeğinizin kalp atışı dakikada yaklaşık 160 ila 170. Yani normal bir insan kalp atış hızından yüksek. Hatta 2 katı diyebiliriz. Kalp 4 odacığa bölünmüş ve kanın kalbe girip çıkmasına yardımcı olacak kapakçıklar oluşmaya devam ediyor. Bebeğinizin karnınızdaki yaşam çizgisi olan, nefes almasına yardım eden ve 3 spiral damardan oluşan göbek kordonu da 9 haftalık gebelik döneminde gelişmeye devam ediyor. 9 haftalık gebelik ultrason görüntüsü sayesinde müstakbel bebeğinizde meydana gelen bedensel değişiklikler hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Çünkü bebeğiniz 9 haftalık gebelikte ultrasonda rahatlıkla görülebilecek boyuttadır. Bebeğinizin başını, vücudunu ve diğer uzuvlarını görebilirsiniz. Ayrıca bir Doppler monitörü ile minik kalp atışlarını da duyabilirsiniz. İşte bu yüzden yanınızda bir mendil bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bu çok duygusal bir an olabilir. Hatta aynı şekilde bizim de başımıza geldiğinde biz de çok duygulanmıştık. Doktorunuz birkaç farklı nedenden dolayı 9. haftada erken bir ultrason planlayabilir. 9 haftalık gebelik ultrasonun amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 9 haftalık gebelik ultrasonunuz muhtemelen bebeğinizin gebelik yaşını değerlendirmek için planlanacaktır. Son adet döneminizin ne zaman olduğundan emin değilseniz 9. haftada yapılan bir tarama yaklaşık gebe kalma tarihinizi doğrulayabilir. Bebeğin baş ve kalça arasındaki mesafe 9 haftalık ultrason görüntüsü sayesinde ölçülebilmektedir. Hamileliğinizde ne kadar ilerlediğinizi bilmek önemlidir. Daha sonra doktorunuz 11 ila 13. hafta arasında ikili tarama testi sizlere önerecektir. Bu tarama Down sendromu ihtimalini söyler sizlere ve doğru sonuçlar için ne durumda olduğunuzu bilmeniz gerekir. Daha önceki bir hamileliğinizde düşük yaptıysanız veya son 9 hafta içerisinde bir vajinal kanama yaşadıysanız size ultrason da önerebilir. Bu hamileliğinizin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini doğrulamak içindir. Annenin henüz hissedemediği bebeğin eklem hareketleri 9. gebelik haftası ultrasonu sayesinde görülebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında düşük yapmanın oldukça yaygın olduğunu bilmek gerekir. 9 haftalık gebelikte kanama veya ağrı yaşıyorsanız ve ultrasonda bebeğinizin yavaş büyüdüğü veya ortalamanın altında bir kalp atışına sahip olduğu gözlemlenmişse düşük yapma riskiniz olabilir. O yüzden bunları dikkate almalı, doktorunuzun tavsiyelerinden dışına çıkmamalısınız. Biraz da anne adaylarının 9 haftalık gebelik belirtileriyle yaygın semptomlarından bahsederim. Müstakbel annenin bu dönemde beta-HCG hormonu artmış 25.000 seviyelerine ulaşmıştır. Sabah bulantısı ve yorgunluk tipik olarak bu hafta zirve yapabilir. Ancak emin olun ki sabah bulantıları birkaç hafta sonra geçecek inşallah. Beslenmenize ve bol bol dinlenmeye, özellikle de uyku kalitenize özen göstermelisiniz. Diğer semptomlardan olan sık idrara çıkma durumu da bu hafta devam edebilir. Hamilelik hormonlarınız nedeniyle 9 haftalık gebelik döneminde normalden daha sık tuvalete gitmeniz gerekebilir. Eğer idrara çıktığınızda yanma veya batma gibi hisler duyuyorsanız veya aşırı sık idrara çıkmanız gerekiyorsa bu bir enfeksiyon belirtisi de olabileceğinden derhal doktorunuza başvurmalısınız. Zira idrar yolu enfeksiyonları gebelikte daha sık görülebiliyor. Ayrıca mide ekşimesi, kaşıntılı göğüsler ve hamileliğin duygusal iniş çıkışları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz bu haftada. Hamilelik sırasında mide ekşimesi söz konusu olduğunda yine hormonları, özellikle de progesteronu suçlayabilirsiniz. Progesteron vücudunuzdaki düz kasları gevşetir ve sindirim sistemini yavaşlatır. Asitli yiyeceklerden domates, sarımsak, çikolata, şerbetli tatlılar, dondurma, aşırı salçalı yemekler, turşu, biber ve fast food yiyeceklerden uzak durmalısınız. Bu dönemde mümkün olduğunca mideyi rahatlatan ılık yağsız süt içebilirsiniz. Yemekten hemen sonra yatmayın. Az, sık ve yavaş yemek yemelisiniz. Lokmalarınızı iyice çiğnenizden emin olun. Sigara içmekten ve alkol almaktan kaçınmalısınız, uzak durmalısınız. Akupunktur tarzı alternatif tedavileri deneyebilirsiniz. Hamilelik sırasında güvenli olan ilaçlar da dahil olmak üzere diğer tedavi seçenekleri hakkında öncelikle doktorunuzla konuşmalısınız. Bu arada cildinizde meydana gelen ufak tefek problemleri de atlamayalım. Cildiniz hamilelik hormonları nedeniyle daha fazla yağ üretiyor olabilir. Aslında bu size güzel bir hamilelik parıltısı verebilir ama hemen sevinmeyin. Aynı zamanda sivilcelere de neden olabilir. Bazı kadınlar 9 haftalık gebelik döneminde cildinin normalden daha kuru olduğunu fark eder. Günde 6 ila 8 bardak arası bol bol su içmek cildinize yardımcı olacaktır. Hamilelikte ağrıyan göğüsler ayrı bir sorun olabilir. Üstüne üstlük ağrıya ek olarak 9 haftalık gebelikte değişen hormonlar ve göğüslerinizdeki derinin büyümesi ve gerilmesi kaşıntıya neden olabilir. Ağrılı, kaşıntılı göğüsleriniz varsa tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşabilirsiniz. Ayrıca sıcak banyo ve duştan, cildinizi kurutan sabunlardan ve tahriş edici deterjanlardan veya giysilerden kaçınmayın.
kaçınmalısınız. Kaşıntıyı azaltmak için soğuk duş almaya özen gösterebilirsiniz. Tabii buraya dikkat edin. Soğuk dediysem kış gününde sizi hasta edecek bir durumdan bahsetmiyorum. Aynı zamanda nemlendirici bir vücut yağı uygulamak rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca birçok kadın 9 haftalık gebelik döneminde baş ağrısı çekebiliyor. Hamileyken parasetamol almakta sorun yok. Ancak mümkün olan en kısa süre için en düşük dozu almanızda ve almadan önce doktorunuza başvurmanızda fayda var. Migreniniz varsa hangi ilaçları almanın güvenli olduğu konusunda da mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız. 9 haftalık gebelikte karın ağrısı da sık rastlanan istenmeyen durumlardandır. Ayrıca karın ağrısı, kusma, göğüslerde büyüme, koku hassasiyeti, hamilelik lekeleri, beyazımsı vajinal akıntı, baş dönmesi ve halsizlik, karın ve kasık krampları, vücutta gerginlik ve şişkinlik, ağızda kötü tat hissi 9 haftalık gebelik döneminde yaşayabileceğiniz istenmeyen diğer durumlardır. Bunları yaşadım diye endişelenmemelisiniz. Ama bahsi geçen durumlar süreklilik arz ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Elbette 9 haftalık gebelik döneminde olsun, diğer haftalarda olsun sorunlar yaşamanız kaçınılmazdır. Şunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Gebelik sorunları 9 ay sürer ama anne olma sevinci sonsuza kadar sürecektir. Büyük ihtimalle duygularınız sizi son birkaç haftadır birçok hızlı tren yolculuğuna çıkardı. Öyle değil mi? Yalnız değilsiniz. Genel olarak konuşursak ruh hali değişimleri en çok hamileliğin 6. haftası ve 10. haftası arasında görülür. Ve siz doğuma fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanırken 3. trimesterde geri döner. Bu ruh hali değişiklikleri kısmen östrojen ve progesteron dalgalanmaları tarafından kaynaklanıyor. Bu hormonal değişiklikler ruh halinizi düzenleyen beyinde bulunan bazı nörotransmitterlerin seviyesini etkiliyor. Ancak burada hormonlardan daha fazlası var. Hamileliğin fiziksel, sosyal ve duygusal stres faktörlerinin tümü inişli çıkışlı ruh halinize etkide bulunabilir. O yüzden anne adayları gebelik döneminde ne yaşarsa yaşasın çevresindeki sevdikleri anne adaylarına daha çok korumalı ve daha çok destek olmalıdırlar. Sevgili anne adayları, bebeğinizi, semptomlarınızı ve hatta ebeveynliği düşündüğünüzde bu 9 haftalık gebelik dönemi heyecandan endişeye veya mutluluktan gerginliğe geçişin yaşandığı duygusal bir hafta olabilir. Ruh halinizdeki değişiklik gösteren bu durum 2 haftadan uzun sürerse ve düzelmiyor gibi görünüyorsa ve iştahınızda ve uykunuzda önemli değişiklikler yaşıyorsanız bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak çok önemli olabilir sizler için. Bu tavsiye tüm anne adayları için geçerli olduğu gibi özellikle depresyon, anksiyete, kaygı veya duygu durum bozukluğu öyküsü olan anne adayları için daha çok geçerli diyebiliriz. Bahsettiğim durumları önlemek adına bir yol izleyebilirsiniz. Mesela öncelikle duygularınızı ve deneyimlerinizi bir günlüğe yazmayı deneyebilirsiniz. Emin olun ki faydasını çok göreceksiniz. Bu iş için bir hamilelik planlayıcısı veyahut da günlüğü çok yardımcı olabilir. 9 haftalık gebelik döneminden itibaren duygu ve düşünceleriniz, belirtileriniz dahil her şeyi yazmak vücut ve ruhsal değişikliklerinizi belgelemenin harika bir yoludur. Doktora soracağınız soruları da aklınıza geldikçe bu deftere not edebilirsiniz. Böylece onları unutmazsınız. Aynı zamanda doğum öncesi randevularınızı da planlayıcınıza ve günlüğünüze not edebilirsiniz. Her doktor ziyaretinde olanları da kaydedebilir ve tüm sorularınızın cevabını bu deftere yazabilirsiniz. Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra tüm bu büyük dönüm noktalarını ve hamileliğinizle ilgili küçük notlar harika birer hatıra olarak sizlere kalacaktır. Eşinizle bol bol ve samimiyetle aklınıza takılan her şey hakkında konuşmalısınız. Gerekirse yaşadığınız semptomların giderilmesi hakkında doktorunuz ile görüşmeli ve hatta gerekirse psikolojik destek alabilirsiniz. 9 haftalık gebelik döneminde anne karnı henüz belli değildir. Bebek yumruğunuz muhtemelen henüz görünmeyecek ancak bu dönemden itibaren biraz kilo almaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, hamileliğin bu aşamasında fazladan kalori ihtiyacınız olmadığından öyle 2 kişilik yemek yemeniz gerekmez. Sadece bebeğiniz ve sizin için yeterli besin içeren doğru yiyecekleri yediğinizden emin olmalısınız. Çok fazla kalori almak sizin ve bebeğiniz için sağlıklı değil. Hamileliğiniz boyunca demir, magnezyum, amino asit, kalsiyum, potasyum, vitamin ve protein içeren sağlıklı bir diyet uygulamanız şart. Yemek seçimleriniz bol miktarda vitamin ve faydalı besin içermelidir. İyi besin seçenekleri arasında yapraklı yeşillikler, kuru bezelye ve fasulye, tam tahıllı ürünler ve meyveler sayılabilir. Ancak mide ekşimesini kötüleştirebilecek narenciyeden ve çok baharatlı besinlerden kaçınmalısınız. Açıklama kısmına hamilelik dostu besinlerin ve içeceklerin isimlerini bıraktım. Bunların da her lokması, her damlası hem bebeğiniz hem de sizin için büyük bir besin patlaması sunacaktır.
Hamilenizin ilk 3 aylık döneminde aşırıya kaçmadan hafif egzersizlerin birçok sağlık yararı olduğu belgelenmiştir. Daha iyi uyursunuz, ruh haliniz iyileşir ve stresiniz azalır. Doğumdan önce ve sonraki kilonuzu korursunuz. Aynı zamanda sezaryen ve erken doğum olasılığını ve hatta bebeğiniz için tip 2 diyabet riskini azaltırsınız. Anne adayları için en iyi 9 haftalık gebelik egzersizleri arasında yürüyüş, yüzme gibi su egzersizleri, pilates ve yogayı sayabiliriz. Son olarak gebelikte cinsellik üzerine konuşmak istiyorum. Bir iki kelime etmek istiyorum bu konu hakkında. Doktorunuz hamileliğinizin normal ve sağlıklı sürdüğünü söylüyorsa 9 haftalık gebelikte cinsellik gayet normaldir. Hamilelik sırasında eşler kendilerini iyi hissettiği sürece özel hayatlarına devam etmelerinde bir sakınca yoktur. Evet değerli anne babalar, 9 haftalık gebelik döneminde geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu kanaldaki videoları beğendiyseniz ve verdiğin emeğin karşılığında destek olmak istiyorum diyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Açıklamaları bıraktığım linkten katıl üyeliğini kolaylıkla yapabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.